Yüce Tanrım, canımı kurtarmak için yalnızca sana ve dostum Titan'a güveniyorum. Ertuğrul'a teslim olmuş gibi görünmekten başka çarem yok. Konya'ya varmadan beni bulması ve kurtarması için dostum Titan'a yardım et. Vakit geldi Ares. Ertuğrul Bey nerede? Seni çarşıya, kendi ahalinin karşısına çıkaracağız. Ertuğrul Bey'i orada göreceksin Ares. Durun. Önce Ertuğrul Bey'i görmek isterim. Beyinize haber verin. Ona söyleyeceğim önemli şeyler var. İmparator ve Bilecik Tekfuru, Karacahisar Kalesi'ni geri almak için şimal istikametinden bütün güçleriyle üzerimize saldıracaklardır. Bilhassa da Kayı ve Çavdar obalarına saldıracaklardır beyim. Türk obaları içinde en güçlü oba Kayı ve Çavdar obalarıdır. Biz düşersek bütün Türk obalarının başı düşer. İşte tam da bu sebeple iki obanın birleşmesini uygun gördüm. İyi. Beyim, çavdarlar kalabalıktırlar. Lakin taarruza daha açıktırlar. Hem çavdarların olduğu yerdeki otlaklar iki obanın sürülerine yetmez beyim. Lakin kayılar hem sağlam yerdedir hem de civarındaki otlaklar daha geniştir beyim. Bakıyorum bu işe en çok sen sevindin Bamsı. Tabii beyim, sevinmez miyim? Allah'ın izniyle birlikte olacağız. Bamsı doğru der beyim. Çavdar obasının Kayı obasına yerleşmesi en münasip olur. Ben de obaya dönünce ahaliye meseleyi anlatır, göç hazırlıklarını başlatırım. Eyvallah Turgut. Artuk Bey sen de Alpleri vazifelendir. Kayı Obası'nda çavdarlar için yer tespit etsinler. Buyruk senindir beyim. Haydi o vakit. Ares'i de ahaliyi de idam için çok bekletmeyelim. Beyim, Ares sizinle görüşmek ister. Bakalım şeytanın dili çözülmüş mü? Getirin Dumrul. Buyruk senin beyim. Savaşta kazanmak da var, kaybetmek de. Ares kaybetti. Dua edelim ki yaşıyor olsun. Onu kurtarmak için bir umudumuz olsun. Her ne olursa olsun bu savaşı imparatorluğumuz adına sen yürüteceksin Titan. Ares gibi Ertuğrul'a olan öfkenin esiri olup da bizi bir felakete sürükleme. Sultan Karacahisar'ı verdiği gibi Söğüt ve Domaniç'i de Ertuğrul'a vermiş. Oraları Ertuğrul'a bırakamayız. Eğer bugün oralara yerleşirlerse... Yarın Bilecik ve Nikya'yı da alırlar. Lanet olsun. Kaleden haber ver efendim.
Ertuğrul Ares'i öldürmemiş. Nerede şimdi? Onu kaleye götürmüş, zindana atmış. Onu idam edecekmiş. Casusun mu gönderdi bu pusulayı? Evet. Kim bu adam? Adam değil, kadın. Çok yakında onu tanıyacaksın. Kalede ne olup bittiğini ondan öğreneceksin. Tuzak kurup benden aldığın bu pusat birazdan kelleni biçecek Ares. Bugün değil Ertuğrul Bey. Bugün değil. Ne diyeceksen de o vakit. Teklifini kabul ediyorum. Konuşacağım. İdamı durdurman karşılığında Sultan Alaaddin'e her şeyi anlatacağım. Kara zindanda ölüm korkusu aklını başına getirmiş demek. Ne senin devletin için ne de Emir Saadettin gibi birisi için canımı feda edemem. Götürün zindana atsın tekrar. Buyruk senin beyim. Titan Ares'i Konya'ya götürdüğünüzü öğrenirse peşinize düşecektir. Yarın Ares'i gizli geçitten çıkaracağız. Öyle yollardan Konya'ya gideceğiz ki kimse tahmin dahi edemeyecek. Mesele sadece Titan'ın öğrenmesi değil. Emir Saadettin. Ares'i Konya'ya neden götürdüğümü anlayacaktır. O vakit Ares'i sultanın huzuruna çıkarmamam için ne gerekirse yapacaktır. Beni emretmişsiniz sultanım. Artık saraydaki tehdit bertaraf edilmiştir. Ama içimi kemiren bir mesele daha var. Nedir o mesele sultanım? Üst üste yaşadığım zehirlenme teşebbüsleri beni endişeye sevk etmiştir Saadettin. Ölümden korkum yoktur. Korkum devletim içindir. Moğollar doğuyu ele geçirdikleri gibi güneyimizi de ele geçirip etrafımızı kuşatmak ve bizi yutmak isterler. İslam devletlerini de avuçlarının içlerine alacaklar. Sadece İslam alemini değil. En zayıf anımızı kollarlar. İlk fırsatta devletime göz dikeceklerdir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Ben er geç öleceğim Saadettin. Lakin ölümün beklenmedik bir anda tecelli ederse işte korkum ondandır. Bu yüzden tahta kimin geçeceğine tez karar vermeli. Bu belli değil mi sultanım? Teamüller büyük oğlunuz Gıyasettin Hayır. Bey- Küçük oğlum Kılıç Arslan'ın yerime tahta geçmesini isterim. Neden sultanım? Bunu neden istersiniz? Eyyubi Melikesi eşimden olan oğlum Kılıç Arslan Sultan olursa İslam aleminin Moğollara karşı kenetlenmesine vesile olacaktır. Sonra Ertuğrul. Ertuğrul mu?
Ertuğrul'la bu meselenin ne ilgisi var sultanım? Ertuğrul Bey'in emrindeki Türk obalarının Gaza ile Bilecik'in, hatta nikahının kapılarını açacağını bilirim. Ben öldükten sonra dahi fethettiği toprakların ihyasından mamur ve mesul olmasını isterim. Bu yüzden devletim gibi onu da kaderine terk edemem. Bu yüzden bir ferman çıkaracağım. Dahası devletimin kıymetli bir komutanını ve birliğini Ertuğrul'un emrine vereceğim. Bu vazife için Yakup Bey biçilmiş kaftandır sultanım. Nerededir şimdi kendisi? Emriniz üzerine Ahlat'taydı. O vakit haber et. Ertuğrul Bey geldiğinde o da sarayıma gelsin. Onu ve birliğindeki askerleri Ertuğrul Bey'in emrine Karacahisar Kalesi'nin muhafazası için vazifelendireceğim. Çok yerinde düşündünüz sultanım. Sefer dönüşü varisimi ilan edeceğim. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. İzninizle. Bamsı, bir bölük alp seç. Bizden önce yola çıkıp güzergahı iyice tetkik etsinler. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşırsa bize önceden haber etsinler. Buyruk senindir beyim. Biz Konya'dayken Çavdar Obası'nın göçünü sen tertip edesin Turgut. Buyruk Selim Bey'im. Halime Hatun da benimle birlikte Konya'ya gelecek. Yanımda olması münasip olur. Biz dönene dek Kayı Obası Bamsı'ya, Çavdar Obası Turgut'a, kale ve Hanlı Pazar'da Artuk Bey'e emanettir. Evelallah beyim. Beni emretmişsiniz Emir Hazretleri. Bu mektubu tez Ahlat'ta bulunan komutan Yakup Bey'e ulaştırasın Göktuğ. Şehzade Gıyasettin'le anası Mahberi Hatun Alayiye'den ne vakit gelecekmiş? Sultan sefere gitmeden evvel onu uğurlamak maksadıyla Konya'ya doğru yola çıktıklarını öğrendim efendim. Peki Atabey'i Altunaba? O da Şehzade Gıyasettin ve anasıyla birlikte yoldadır. Âlâ. Bakalım sultanın teamülleri elinin tersiyle itip küçük oğlu Kılıç Arslan'ı kendine varis yapacağını öğrendiklerinde ne yapacaklar? Neticede istediğinizin olacağından şüphem yoktur Emir Hazretleri. Hadi tez mektubu Ahlat'a ulaştırasın. Yakup Bey, Karacahisar'da Ertuğrul'un başına saracağım en büyük bela olacak. İçinin yangınını bilirim oğul. Sen devletinin selameti için nefsini dizginlersin. Doğru da edersin. Allah mutlaka sana yardım edecektir. Sen beni merak etmeyesin anam. Kendini yormayasın. Ben burada yokken bir ihtiyacın olursa Artuk Bey her daim buradadır. Senin aklın, yüreğin burada kalmasın oğul. Ben çok iyiyim. Ağabeylerinin kaleye varmalarını bekleyeceğim. İnşallah ana. Belli mi olur bakarsın ağabeylerim benden önce varırlar kaleye. İnşallah oğul, inşallah.
Gitmek olur da dönmek olmazsa hakkını helal edesin. Hakkımda, sütümde sana helal olsun oğlum. Eyvallah ana. Ey maşallah benim aslanıma. Baba, ben de sizinle gelsem olmaz mı? Hiç olur mu oğul? Bu koskoca kaleyi kim koruyacak sonra? Bamsı Alp var, Turgut Alp var. Daha bir sürü Alp var. Bana ne hacet? Onlar hepsi Alp'tir. Sen Alp başısın oğul. O Alplerin başında bir tane bey oğlunun durması gerekir. Biz ananla yola revan olunca kaleyi sen koruyacaksın. Buyruk senin beyim. Aferin benim aslan oğluma. Aslanım benim. Gitme vaktidir Ares. Umarım bir an önce yetişip beni kurtarırsın dostum Titan. Tek umudum sensin. Allah'a ısmarladık ana. Güle güle gidin oğlum. Allah'a emanet olun. Kardeşim, yolunuz açık olsun. Hafsa. Yolumuz açık olsun değil mi? Evvelden giderken yalnızca obamızla otağımız sana emanetti gündüzüm. Bundan gayrı bu kale sana emanettir. Döndüğümde tek tek malumat isterim, haberin olsun. Gözün arkada kalmasın beyim. Ey maşallah benim. Allah'a emanet olasınız. Allah'a emanet olun kızım. Beyim, Gündüzüm. Allah'a emanet olasınız. Sizler de artık bey. Eyvallah. Aslan oğlum, yiğit oğlum. Kardeşin savcı sana emanettir.
Ona iyi bakasın emi oğul. Sen de tez gidip dönesin Emi ana. Kardeşimle yolunu bekleyeceğiz. Allah'a emanet olasın. Diğer alpler hazır mı Abdurrahman? Alplerimiz hazırdır beyim. Gizli geçidin çıkışı da beklerler. Hey, haydi o vakit. Yola revan olalım. Allah'a emanet olun beyim. Eyvallah. Haydi. Su gibi gidin, su gibi gelin inşallah. Alper, Ertuğrul'u yenmek için açtığım geçitten onun tutsağı olarak götürülmekte varmış. Bu pusula kaledeki casusumuzdan geldi. Ertuğrul Ares'i Konya'ya götürecekmiş. Bildiklerini sultana anlatma karşında canını kurtarmış Ares. Bu doğru olamaz. Casusumuz bizzat Ertuğrul'un sağ kolu Artuk Bey'in ağzından işitmiş bunu. Ares. Mutlaka onu kurtaracağımızı ümit ediyordur. Konya'ya varmadan Ares'i mutlaka kurtarmalıyız. Ertuğrul Ares'i Konya'ya götürürken tüm tedbirleri alacaktır. Onu ücra yollardan götürecektir. Üstelik çoktan yola çıkmışlar bile. Onun izini asla bulamayız. Merak etme Titan. Ertuğrul konuşması karşılığında Ares'i mutlaka serbest bırakacaktır. Bizim şimdi düşünmemiz gereken Ertuğrul'u nasıl bitireceğimiz ve Türkleri nasıl durduracağımız olmalı. Madem Ertuğrul gidiyor, onun yokluğunda saldırılarımızı arttıracağız. Ama bunu köylü askerlerle değil, gerçek savaşçılarla, paralı askerlerle yapacağım. Ares Ertuğrul'un elinden kurtulduğunda bizi mutlaka bulacaktır. Umarım. Şimdi söyle bana. Bu kadar bilgiyi kimden alıyorsun? Kaledeki kadın casus kim?
Artuk Bey'in karısı Maria. Günkut, Abdurrahman, Konya'ya varanı deyin. Ares'in dibinden ayrılmayasınız, anlaşıldı mı? Ben sıradan bir tutsak değilim Ertuğrul Bey. Tekfurum. Umarım Konya yolunda da bunu unutmazsın. Ellerini ayaklarını iyice bağlayın. Yol boyunca konuşursa ağzını da bağlarsınız. Haydi hatun. Haydi Alpler! Haydi hatun. Atları dinlendirelim.
Aresi ağaca sıkıca bağlayın. Nedir Konya'dan havadisler Melikşah? Sultanımız sarayda değilmiş beyim. Sefere çıkacak orduyu teftişe gittiği söylenir. Dahası sultanın sarayındaki haini yakaladığını söylerler beyim. Kimmiş o hain? Emir Nizamettin derler beyim. Sultanın canına kastetmiş, zindana atılmış. Sonra da zindanda canına kıydığı söylenir beyim. Beyim, bu hiç iyi olmadı. Şimdi ne edeceğiz? Alpler! Biz Halime Hatun'la önden saraya varacağız. Abdurrahman, sen de ardımızdan fetih ganimetlerini getireceksin. Emin olur beyim. Beyim, Ares ne olacak? Belli ki Saadettin Sultan'ı kandırmak için bir oyun tertip etmiştir. Sultan saraya dönmeden huzura çıkarmayacağız Ares'i. Ah Ertuğrul, ah. Senin devletin işten çürümüş. Sen hala onu tek başına ayakta tutabileceğini zannediyorsun. O enkazın altında sen de kalacaksın. Senin üzerine koca kaleyi yıktım. Sen evvela altında kaldığın enkazı düşün. Seni nasıl yıktıysam, ittifak ettiğin Emir Saadettin hainini de aynı şekilde yıkacağım. Abdurrahman, ganimeti getirdikten sonra emrettiğim vakit dönüp Ares'i de getireceksin. Buyruk senindir beyim. Biz yola revan olalım Halime. Emrin olur beyim. Atları getirin. Haydi. Kurdun kokusunu almış tavşan gibi. Ne siftinip durursun Göktuğ? Ertuğrul yoldadır Emir Hazretleri. Saraya varmadan evvel onu öldürmekten başka çaremiz yoktur diye düşünürüm. Ertuğrul'un yolda başına bir iş gelirse... Sultan bir kez daha şüphelere kapılmaz mı sanırsın? Asıl felaket Ertuğrul'un saraya gelmesi değil... Sultanın şüphelerinin yeniden alevlenmesidir. Size bir tuzak kurduğu aşikar. Sultana hakkınızda öğrendiği her şeyi anlatacak. Ertuğrul'a öyle bir oyun edeceğim ki... tuzağıyla birlikte onu sarayın temeline gömeceğim. De bakalım bana. Mahperi Hatun, sultanın kendinden olma oğlu Keyhüsrev'i değil de... Melike Adile Sultan'dan olma oğlu Kılıç Arslan'ı veliaht ilan edeceğini duyunca ne edecek dersin? Karalar bağlayacaktır Emir Hazretleri. Ya. Şimdi bu kara haberi ona yetiştirmesi için Keyhüsrev'in atabeyi Altunabay'ı derhal makamıma davet edesin. Mahperi Hatun sultanlık mührünü oğlunun parmağına
sadece benim takabileceğimi idrak edecek. O vakit Selçuklu Devleti'nin yeni sultanını siz seçeceksiniz Emir Hazretleri. Saltanatın el değiştirme vakti gelmiştir Göktuğ. Önce Sultan Keyhüsrev, sonra Sultan Saadettin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu obaları birleştirme işi yolda aslan. Düşmana karşı safımız pekleşecektir. Turgut Bey'im, safımızın pekleşmesine diyeceğim yoktur. Lakin iki obanın çok yakın olması beni biraz kaygılandırır. Her ne kadar kardeş gibi olsak da onların düzeni ayrı, bizim düzenimiz ayrıdır beyim. Birbirimize bu kadar yakın olursak maazallah ileride başımız ağrıyabilir. Hakkın var aslan. Yok değil. Her ihtimali düşünmek gerek elbet. Obayı kurmak için iki yer vardır. Biri obaya biraz uzak. Lakin su menbaalarına yakındır. Otlakları da geniş. Münasipse orayı kuralım beyim. Hem ben beylerle de konuştum. Onlar da obayı biraz uzakta kurmamızı isterler. Ben de öyle düşünürüm. Tez vakitte obalarımızı oraya kurmaya başlarız. Turgut, Ertuğrul Bey de bu kararımızı münasip görür inşallah. Gayrı kendi obamda düşünmek zorundayım. Ertuğrul Bey'im bizi anlayacaktır. Sen tasalanmayasın.